Merhaba dostlarım. Bugün de sizle beraber güzel bir Alaçatı turu yapalım diyorum. Haydi gezmeye başlayalım. Şu anda merkezdeyiz. Alaçatı'nın içinde deniz yok. Ancak sınırları 360 gün rüzgar aldığı için sörfün de merkezi halindedir. Denizi sürekli rüzgarlı ve mükemmel bir denizi vardır. Ama merkezinde tabii ki denizi göremiyoruz. Burası Çeşme iline bağlı güvenli bir liman olan tam orta bölgesindeki Çeşme Yarımadası'nın bir mahallesidir. Burayı dolaştığımız zaman eşsiz bir mimariyle karşılaşırsınız. Buranın mimarisini hiçbir yerde bulamazsınız. Taş evleri ünlüdür. Pek çok yerde taş ev vardır ama mimari eşsizdir. Her yapının kendine has bir özelliği vardır ya. Onun gibi bir şey. Zümrütle yakut birbirleriyle nasıl benzemezse buranın taş evlerinde ayrı bir mimarisi vardır. Alaçatı'da ne yeriz derseniz sıcacık ekmeği, sakızlı muhallebisi gerçekten çok güzel. Fırınları, taş fırınları var. Ayrıyeten tatlılar olarak sakız ağacı bol bulunduğu için genellikle tatlıların içine hep sakız, damla sakızı karıştırırlar. Bu da mükemmel bir tat verir. Ama özellikle Alaçatı'nın sakızlı muhallebisi Alaçatı'yla sanki özdeşleşmiş gibidir. Ve şehrin içinde dolaşmaya devam edelim. Burada pek çok tarihi yapıyla karşılaşıyorsunuz. Günümüzde restore edilmiş, insanların kullanımına açılmış yerler de bulunmaktadır. Tarihe yolculuk yapacak olursak milattan önce 3000'li yıllara kadar uzandığını görebiliyoruz. Bugünkü dokusuna sahip olması 1800'lü yılların başına dayanmakta. Ondan sonra burası birazcık daha ekonomik açıdan gelişmede hız kazanmıştır. Avrupa'da üzüm bağlarının görülen floksera, üzüm bağlarının kökünde görülen kurtçuk hastalığının bütün üzüm bağlarını verimsiz hale getirmesiyle beraber Avrupa'nın üzüm ve şarap ihtiyacına cevap veren bütün limanlar değerlendirir. Bu limanlardan bir tanesi Alaçatı oluyor o dönemde ve 1830'larda bu bölge üzüm kalitesiyle önem kazanıyor ve Avrupalıların şarap yapmak için geldikleri uğrak yerler arasında yer alıyor. Hatta en birinci merkezi konum haline geliyor. Burada bağcılık oldukça önem kazanmış durumda. Alaçatı şarapları da oldukça değer görüyor ve hala da günümüzde bunun önemi büyük. Bölge halkı için olsun, dışarıdan gelenler için olsun. Yüzyıllardır Alaçatı bağları, üzümleri ve onlardan elde edilen şaraplarda rağbet görmektedir. Burada iki büyük deprem yaşanıyor. O depremlerle yaklaşık olarak %90'ı yok oluyor ama mevcut evler tekrar eski tarihi dokusunu da bozmadan yapılmaya yönelik restore edilerek tekrar sokakları açılıyor. E, Burada dikkat ettiğiniz zaman e, Alaçatı'daki baskın nüfusu Rumların oluşturduğunu görüyorsunuz mübadeleden önce. Mübadeleden sonra ise bu tabii ki oran değişiyor. Birazcık da mimaride onların da etkisi büyük olmuş ama her zaman için dikkatimi çeken de şu var. Türk mimarisi ile taş evlerde Rum mimarisi birbirine çok yakın. Hemen hemen aynı. Ayırt etmek imkansız da diyebilirim. Bunu da ayrıyeten bir dipnot olarak oluşturmak istiyorum. Çünkü hep Rum mimarisi deniyor. Evet, çok güzel mimarisi ama bizim Türk mimarimizle neredeyse aynı. Her iki mimari de birbirine çok yakın ve eşsiz güzellikte eserler bırakmışlar. Keşke günümüzde de devam etseler de e, binalarımız daha iyi ayakta kalabilse diye insan düşünüyor. Sokaklarda dolaşmaya devam ediyoruz şimdi. Mimarileri gördüğüm zaman bazen gözlerimi alamıyorum gerçekten. Burası çok güzel bir turistik bölge. Özellikle gece yaşantısını sevenler açısından akşamları da başka bir şenlikte oluyor. Şu anda bu görüntünün sağlandığı ay Nisan ayı olduğu için belli bir kalabalıklık yok tabi ama yazın iğne aslanız yere düşmeyecek olan merkezlerden birisi. Denizi olmasa bile denizi var sınırlarında ama merkezde deniz yok. Fakat doğası
gezmeye doyamayacağınız bir ilçe diyebilirim ve eğlenceyi sevenler için söylüyorum. Ben de çok seviyorum. Gece yaşantısı olsun, eğlencesi olsun, muhabbeti olsun, kaçırmak istemeyeceğiniz konumlardan bir yerdir. Fakat buraya gelirken birazcık da paralı gelmek gerekiyor sanıyorum. Gezdiğiniz yerler içerisinde en pahalı bir turizm cenneti diyebilirim. Fiyatlar da oldukça astronomik. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Burada bir de işletmelerde dikkatimi çeken bir nokta var. Gene mimaride. Sanki böyle bir tiyatro salonuna giriyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Mimarilerde ona çok dikkat ediyorum. Hepsinde böyle bir sanatsal bir eser var. Çarşısı olsun, dükkanları olsun, restoranları olsun. Bilmiyorum, böyle bir sanatsal tarihi tiyatro salonuna giriyormuş gibi bir hava hissediyorum. Belki sizler de videoyu seyrederken o havayı alıyorsunuzdur. Sörf tutkunları varsa aranızda, seyredenler arasında hiç kaçırmayın. Dünyanın belki de hiçbir yerinde bulamazsınız. 360 gün rüzgarlı ve sörfe çok elverişli olan plajları, yurt dışından da çok rağbet gören bir limanları var, plajları var. Sörf tutkunları kesinlikle burayı kaçırmasınlar ve değerlendirsinler. Aslında buranın eski adı Alacaat. Zamanında buraya Alacaat lakaplı bir köklü bir aile yerleşiyor. Onlar yanında çalışanları getiriyorlar falan derken burası kuruluyor. Buradan bahsederken de Alacaat veya Alacaatlılar şeklinde anılıyor. Alacaat derken bu zaman içerisinde Alacaat ismi Alaçatı'ya dönüşüyor. Hala yerel halk içerisinde buranın köklü aileleri buraya Alacaat demektedirler. Ama Alacaat günümüzde değişiklik göstermiş ve Alaçatı şeklini almıştır. Şöyle mekanlara dikkat edecek olursanız, her ne kadar kültürel özelliğini korusa da turizmin getirmiş olduğu değişiklikler bariz bir şekilde ortada. Çünkü burada 12 ay turizmin olduğunu düşünelim. Ekonomik yönden de buranın sosyo-kültürel yapısına, özelliklerini, doğal yapısına da bu etki etmektedir. Ekonomik açısından çok büyük değişikliklere yer açacağı da kaçınılmazdır. Çünkü burası turizm cenneti. Artık sadece eski usuldeki gelenekler ve görenekler kalmıyor burada. O mimari kalmasını, dokunun kalmasını tabii ki hepimiz çok istiyoruz ama buradaki turizmin getirmiş olduğu değişiklikler ve ekonomik olarak yeni adımlar, yeni düzenlemeler kaçınılmazdır. Tabii bunların da olacağı aşikar. Onları da hissedebiliyoruz. Ama bu arada fiyatlar da tabii, tekrar söylemiştim, dikkatimi çekti. Nisan ayındayız, yıl 2022. Bir lahmacunun 200 lira olduğunu düşünün. Bir otel odasının bir kişi için 1000 TL olduğunu düşünün. 1000 TL'ye kalıyorsunuz, konaklama, yeme içme hariç. Canınız acıktı, bir şeyler yiyeceksiniz. Sadece bir lahmacuna 200 lira veriyorsunuz. Yanına bir de çay aldığınızı düşünürseniz bunun 300 lira ödediğinizi düşünün veya bir ayran aldığınızı. Böyle de bir pahalılık oranı söz konusu tabii. Bu da biraz üzücü. Türk halkı olarak buralarda tatil yapma imkanı kısıtlı oluyor. Daha çok da zaten yabancı ağırlıklı gelenleri görebiliyoruz. Bakın, yani kendi ülkemizde tatil yapmak maalesef zor durumlara gelmiş durumda. Hele kiralık tutmaya kalksanız sanki ev satın alıyorsunuz, o boyutlarda. Tabi bu güzelliği aksarken sizlere bu olumsuzlukları da anlatmaya çalıştım. Gönül ister ki kendi ülkemizde de bu kadar pahalı olmadan rahat bir şekilde her yere dolaşalım veya ekonomik durumumuz iyi durumlara gelsin bütün halk olarak, ama şartlar tabii ki ülke halkının şartlarına uymuyor. Ekonomik durumlar ortada. Beni de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki gezilerimizde buluşmak üzere diyorum.